1842'de Dolmabahçe'nin koridorlarına bebek ağlaması karıştığında kimse bu çocuğun bir gün imparatorluğun en fırtınalı yıllarına damga vuracağını bilmiyordu. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Tiri Müjgan'dı. Abdülhamit henüz 10 yaşına gelmeden annesini kaybetti. Onu ömrü boyunca anne diye hürmet edeceği Perestu Kadın Efendi büyüttü şefkatle. Saray dershanelerinde Küçük Şehzade'nin önü kitaplarla doluydu. İlk öğrendiği dil Arapça oldu. Peşinden Farsça, Fransızca ve diğer ilimleri tahsil etti. Arnavutça ve Çerkezceyi anlayacak kadar öğrenecek, tefsir, hadis ve fıkıh derslerinde ayetleri açıklayacak seviyeye gelecekti. Babası Abdülmecit onu dinlerken gülümser ve "Bu benim oğlum derviştir" diye hitap ederdi. Bu lakap hem mizacını da özetler. Ama o sadece kitapların içinde kaybolan bir medrese talebesi değildi. Lale Mehmet Sadık Ağa'dan binicilik, çeşitli subaylardan silah talimleri öğreniyor, at sırtında saatlerce dolaşıyor, sporla bedenini çelikleştiriyordu. Sonra 19 yaşındayken sarayın havası bir daha eski haline dönmemek üzere değişti. Abdülmecit veremden vefat etti. Tahta amcası Abdülaziz Han çıktı. Abdülaziz Han kendisine sahip çıkmış ve onu korumuş, eğitimiyle yakından ilgilenmiştir. Ama genç Abdülhamit annesinden sonra babasını da kaybedince artık merkezden çekilmeyi tercih etmiştir. Sık sık atına atlar, Perkoz, Belgrad ormanları, Kağıthane'deki çiftlikte yapayalnız günler geçirirdi. Sarayın gürültüsünden uzak ama imparatorluğun geleceğini sessizce seyreden bir şehzadenin mekanları oldu buralar. Abdülhamit Han, hatıratında şehzadelik döneminde Perestu Kadın Efendi'den kalan miras ve kendisine tahsis edilen hanedan aylığını tasarruflu ve ticarette kullanarak ciddi bir servet sahibi olduğunu belirtmiştir. Şehzadelik döneminde elde ettiği bu serveti hem şahsi hem de devletin stratejik çıkarları için kullanmıştır. İstanbul'un Kağıthane bölgesinde büyük koyun çiftlikleri vardı. Avrupa'daki borsa meselesini incelemiş ve büyük paralar kazanmıştır. Özellikle Alman Berlin ve İsviçre bankalarında nakit, tahvil ve hisse senetleri bulunuyordu. Bu tahviller Anadolu'da yapılan Bağdat ve Hicaz demiryolları gibi projeler için çıkarılan tahvillerdi. Cebi Hümayun sonradan ismi Hazine-i Hassa olmuştur. Devletin hazinesinden ayrı hem hanedanın idari masrafları hem de padişahların şahsi ve hayır işlerine yönelik harcamaları için kullanılan doğrudan kendilerine bağlı olan özel hazinesidir. Padişahlar cami, mescit, mektep, kışla ve diğer dini ve sosyal müesseselerin masraflarını hep bu hazinelerinden karşılarlardı. Sultan II. Abdülhamit Han, fakir ve muhtaçlar için yaptırttığı özel misafirhanelerin masraflarını, Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, yardımlar, yabancı hükümdarlara giden hediyeler, sarayın masrafları, sürgüne gönderilenlerin dahi aylıkları devlet hazinesinden değil, kendi özel hazinelerinden karşılanırdı. Avrupa'ya göndererek okumalarını sağladığı binlerce talebeyi kendi cebinden finanse etmiştir. Kendisini tahttan indiren Hareket Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'yı bile askeri tabyalar hususunda ileri derecede tahsil yapması için Almanya'da okutmuştur. Abdülhamit Han, tahta çıktığı sırada iflas eden hazinenin 300 milyon liraya yaklaşan dış borçları saltanatı boyunca 30 milyona indirmeyi başarmıştır. Şahsi servetini hazinede para kalmadığı zamanlarda dahi memur ve asker maaşlarının ödenmesine ve büyük imar eğitim hamlelerinin finanse edilmesine ayırmıştır. Servetinin çoğunu bu şekilde harcayan padişahın kasasını açtıklarında sadece 50 bin lira olduğunu gördüler. Peki kimler açmıştı kasayı? Abdülhamit Han'ın Selanik'e doğru yola çıkmasının ardından medeniyetten nasibini almayan bir grup çapulcudan tarafından. Yıldız Sarayı korkunç denecek bir tarzda maya maruz kaldı. Enver Bey'in de içinde olduğu bu yağma ordusunda Bulgar isyanlarının baş sorumlusu Yane Sandanski'de bulunuyordu. Bu yağma, padişahın can düşmanı Tevfik Fikret'i dahi çileden çıkartacak ve aşağıdaki sözleri söylettirecekti. Bu milletin yaşamıdır. Bu milletin ki acı çekiyor, bu milletin ki can çekişiyor. Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapur hupur. Mali kayıtların, mücevherlerin ve özel eşyaların yerini bilenlerden biri de Cevher Ağa'ydı. Sorduğu hiçbir soruya yanıt alamayan gruptakiler, sadakatine sadık kalan bu zavallı adamı idam ederek mallarına el koydular. Yetmedi, ailesi de sürgün edildi. Bir diğer muhasip olan Nadir Ağa, Cevher Ağa'nın hazin sonunun ardından başına gelecekleri anlayarak bilgileri vermek zorunda kaldı. Yağmacılar mücevherlerin yanı sıra perdeleri, halıları, şamdan ve mangalları da yağmalamışlar. Değerli gördükleri ne varsa almışlardı. Değeri olmayanlarsa hırpalandı, parçalandı, yok edildi. Devletin sınır haritaları, askeri sevkiyat belgeleri, gizli yazışmalar, hepsi yağmanın ortasında çiğnenen kağıtlara dönüşmüştü. Abdülhamid'e ait özel mülkiyet tapuları bile ayak altında kalmıştı. Heyecanla aradıkları özel kasasındaki buldukları küçük bir meblağ olan 50 bin lirayı da beğenmeyip Bulgar çetecisi Sandanski'ye verdiler. Sarayda yapılan aramalarda bulunan binlerce belge için ayrıca bir inceleme komisyonu kuruldu. Yıldız Evrakı Tetkik Komisyonu. Bu komisyonun görevi, jurnallerin kimler tarafından verildiğini tespit etmekti. Kapsamlı bir arşiv çalışması yapmaları ise özellikle yasaklanmıştı. Ne var ki Mahmut Şevket Paşa çok daha sert bir adım attı. Komisyona gönderdiği telgrafla tüm jurnal evrakının Harbiye Nezaretine gönderilmesini emretti. Harbiye Nezareti avlusunda 330 sandık dolusu belge hiçbir tasnife tabi tutulmadan ateşe verildi. Bu evrakların çok az bir bölümü kurtarıldı. Yakılış gerekçesi ise belgeler incelenirken ortaya çıkan gerçeklerde saklıydı. İttihatçı liderlerin, dönemin devlet adamlarının, bakanların ve askerlerin büyük bir kısmı bu jurnallerde geçiyordu. Birçoğu Abdülhamid'e karşı girişilen siyasi faaliyetlerde yer almıştı.
Balkan çeteleriyle Ermeni komitacılarıyla yapılan temaslar bile kayıt altına alınmıştı. Evrakların yayınlanması yalnızca iddiaçıların değil, Osmanlı üst yönetiminin önemli bir bölümünün siyasi kariyerini sona erdirebilirdi. Eğer o belgeler bugün elimizde olsaydı, 19. yüzyıl sonu Osmanlı siyasetine dair birçok karanlık nokta aydınlatılabilir, yabancı müdahalelerden iç siyasi çekişmelere kadar pek çok konu yeni bir perspektifte değerlendirilebilirdi. Hey gidi koca sultan, ne çok düşmanın varmış. Yıldız Sarayı'nın çektikleri bununla kalmadı. Yıldız Sarayı'nın önemli köşklerinden olan Şam Köşkü, Cumhuriyet'in ilk belediye başkanı Mehmet Emin Erkul Seyitoğlu tarafından gerekli izinler alınarak belediye idaresine devralındı. Ardından Şam Köşkü'nün işletmesi için bir yarışma açıldı. Fransız, Alman ve İtalyan şirketlerinin katıldığı yarışmayı Mario Serra adlı bir İtalyan kazandı. Böylece 30 yıl boyunca Osmanlı'nın siyasi merkezi olan köşk, bir kumarhane olarak işletmeye başlandı. Danslar, balolar ve içkili eğlenceler bir dönemin siyasi kalbinin yerine yerleşti. Bir yıl süren bu dönem sonunda kumarhane kapatıldı. Fakat mekanın hatırladığı görüntüler geride silinmez bir iz bırakmıştı. İttihat ve Terakki hükümeti, Abdülhamit Han'ın Selanik'te sürgündeyken servetinden son kalan çocuklarının geleceği için ayırdığı nakit, tahvil ve hisse senetlerine orduya bağış adı altında zorla el koymaya çalışmıştır. Muhafız komutanı Ali Fethi Bey Okyar aracılığıyla Mahmut Şevket Paşa'dan gelen telgraflarla padişahın hayatı tehdit edilmiş ve parayı orduya bağışlaması istenmiştir. Abdülhamit Han, çoluk çocuğunun can güvenliğinden emin olmak adına bu vekaletnameyi ağlayarak imzaladığını belirtmiştir. Onun bu gözyaşları, dev bir imparatorluk hazinesini kendi cebinden finanse eden bir hükümdarın, son günlerinde kendi okuttuğu adamların tehdidiyle çocuklarının nafakasına göz dikilmesini izlemesi sebebiyleydir.